Mohamed Light'ın annesi vardı izleyicilerde. Annesi dua okuyordu. Ağlıyordu annesi. %87 ortalama kazanmaya sahip Mohamed Light ki bu deli gibi bir orandır arkadaşlar ya. %87 oranı. Gene mezarlık almış Mohamed Light. Kendisine kaybettiren desteği tekrar almış. Dur alt yazıları kapatayım. Evet yine mezarlık almış. Dev mi? Mezar taşı çok iyi. Şu an aynı ikisideler ve Mohamed Light'in şövalye artı küçük prensi var. Bir şeyler olur şu an. Bir şeyler yaşanır şu an. Bir de koruyucu çağırsa. Oo, Muhammed yakaladı valla. Yakaladı. Bravo be. Vay be. Muhammed bayağı bir hani ısrarcı mezarlık konusunda. Çünkü iyi oynarsan, çok kusursuz oynarsan yenebiliyorsun. Çoğu eşleşmeyi Dev Goblin dışında. Dev Goblin bayağı sıkıntı bu arada. Zehir geldi yine, güzel zehir. Birisi dev mezarlık oynuyor, birisi normal mezarlık oynuyor. Aha geliyor mezarlık. Atmadı. Heh geriye çekti şimdi Muhammed. Tamam. Halleder. Arkadaşlar Muhammed modu açmış ya. Comeback modunu açmış. Sanmıyorum buradan verdiğini ama belli olmaz CRL. Burada sizlerin tahminlerini görüyorum. Siz bayağı bütün paranızı Mohamed Light'a basmışsınız. Mezarlık gelir mi? Bundan sonra zor ya işi. Zehir atar, mezarlı bir şekilde savunur. Hatta zehir bile atmadı. Sadece saldırıyor şu an. Saldırırsa rakip de saldıramaz. Bravo. That ability, just like you're talking about, it feels like the next 10 seconds of Faust game number 1 is going to be spent defending as Mohamed Light comes out strong in game number 1. The other thing I have to talk about here is the deck choice by Faust. I mean, İlk maç garip yani. Başta direkt yakaladı. Kupada böyle oynamıyor. Başladı. Muhammed bu sefer nasıl oynayacak bakalım. Hadi az önceki maçı boş verin. Bir anda yakaladı falan. Ama bu maç farklı olacak. %87 kazanma oranına sahip Clash Royale'in en fazla kazanan oyuncusu Mohamed Light. Birinci oynuyor. Evrimli fişekçi oynuyor. Vay vay vay. Hadi bakalım. Şu madenci mi? Güçlü madenci vs güçlü madenci. Dur eşleşmeyi biraz size anlatayım. Bomba kulesi döngüsü çıkarabilir. Fişekçi de vurabilir. Bomba kulesi döngüsü bıraktı aynen öyle. Birinci bir vurdu. Güzel vurdu Muhammed. Aa Erilokçu geldi köprüden. Bir saniye. Aa çok iyi be. Çok iyi savundu, soğukkanlı. Mesela ben onu yapamazdım belki de bilmiyorum. Derin bir an gitti falan ama güzel kurtardı. Wallbreaker's at the bridge. What does Mo have inside go for this? He doesn't have long, he doesn't have goblins, so he decides to go for the Tesla. I also like the placement of the Tesla. O dibine bırakması buzluğunu ve şövalyenin vurmayacağı, pardon güçlü madenciye vurmayacağı noktaya atması gerçekten mükemmeldi. Güzel, güçlü madenci bedavaya geldi diyebilirsin de. 3 kart döngüsü açık. Bir daha birinci atabilir Mohamed Light şu anda. Fişekçiyi de çalıştırırsa tadına yenmez şu an. Fişekçi atabilir. Aynen öyle. Kuleye vuracak mı? Vallahi vuracak. Bravo be.
Aa, kuleye vuracak bir daha. Fişek diğer kuleye vuracak, bakın. Bak vuruyor şu an. Vay be, ne fişekçiymiş. Aa, binici. Eli çok iyi takip etti. Mohamed Light is considered to be the best hog earthquake player in the game. He does such a good job of having dual lane pressure, but always making use of those firecracker and getting so much value from them every time. Perfect pickup there by Mo. Perfect defense by Mo, and that's usually the story that goes. 944 to just arkadan minci döndürüyor Muhammed. Güzel taktik. Back up against the wall as we are about to get into overtime. You guys might be wondering, why in the world did Mohamed Light play that Hog Rider in the back? What this allows him to do is it allows him to cycle back to another Hog Rider when Faust doesn't have his bomb tower down. O evin fişekçi. Faust, bunu dahil etmen lazımdı. Ve Mohamed Light elenmiyor. Faust turnuvaya veda eden ilk isim oldu. Ben Faust'u seviyordum. Elenmesini istemiyordum. Aptal çocuk ya. Kendi tipi çok mu iyi? Bu ne mesela? Yani Absolutely. Yeah, it's interesting to see. I would probably agree with this. evet, Adriel vs Sosa. Trying to control things a little bit, and that did not happen. Let's see if he can make it happen in this game. He's going with Miner. Sosa's going with the minions here. After seeing minions, I gotta say it's probably going to be a Miner poison versus Goblin Giant. vs Kıvılcım. Zor. Again, I think this is the right way to go. You go and you lean into what's strong. You lean into comfort. Adil'in güzel savunma yapması lazım. Ya Sosa bence güzel bir tercih yapmış çünkü hani ilk maçta heyecan yapmış olabilir. Normal, ben de heyecan yapardım. Bu yüzden biraz daha ağır no skill dediğimiz desteği oynaması daha uygun olur onun için. Daha az hataya müsait. Dev Robin oynuyor. I'm just going to keep saying that over and over and over. I gotta say, I did not expect to see so much mortar here today, and I am so happy about it. Evo mortar nonetheless. I know. Little Prince plus Goblins will probably suffice on the defense here. Little Prince ability doing a great job of beating up Giants, Goblin Giants, you name it. Bu arada Adriel Dominik Cumhuriyeti neydi? Survivor'ın çekildiği yer neresi? Dominik Cumhuriyeti. Oradan işte arkadaşlar. No harm, no foul though. 2 untouched towers to do very healthy towers as Adriel sets up another mortar. Mortar is going to get cleaned up by the Little Prince Dominik log. Cumhuriyeti, Try and knock that back. Does Sosa decide to use the ability or not? Havan kuleye vurur bu arada. He's going to let this mortar lock on tower. An interesting decision, but he'll be up a few elixir because of that. Bir tane vurur mu? Vurmadı. İyi bir avantajı var. O bir saniye. Adriel atak yapıyor şu an. Çok agresif yalnız bu. Ne yaptın? Gerçi iyi oynamış olabilir. Benim kafamı paylaşılan şey gitti arkadaşlar. Evrimli alan çok iyi tutuyor Kıvılcım'ı. Tabii ya. Doğru. Benden iyi ya. And Sosa doing a good job of applying pressure to force that out. Yeah, really nice fireball there, and just like you're saying, Adriel has to get another couple mortars down before he can find any success. Also with the minions, you know, they're such a great counter to the Little Prince, something you were talking about earlier this week as well. Mini P.E.K.K.A. counter pushing. And this is what minor poison's all about. You just Morten yorum yapmış. chip away with your minor poisons. He has the minions himself as well. Bravo. Çok agresif oynuyor Adriel ya. Herhalde tam atak kurdurmamaya çalışıyor da buradan patlayabilir yani. Hatta havanı biraz önden attı şu an. Evet, önden attı. Ah, milyonlar da çok iyi attı. Yakaladı Sosa ya. Ama kurtuldu. Çok güzel kurtarıyor Adriel. Böyle atağını da yapıyor, defansını da yapıyor. Side, but still 2085 to just above, we'll call it 16 and a half. Mortar once again played up one extra tile to try and lock in that mortar a little bit earlier. But as we saw before, you gotta watch out for that Little Prince over the river. This time, Sosa using this time the minions. Yeah, great point you're making there. High mortars are all fun to take care of Sparkies, but that Little Prince you need to make sure is out of cycle. So now Sosa going in the big send here on that right-hand side. Happy to send those minions up high, and now gets another Evo mortar down. Sosa, relatively medium, I'd say, on Elixir, but doesn't seem to have a great battle plan at the moment. Minions once again counting the Little Prince. Miner clears up everything. Oh, wait, even more that is huge.
Ne oldu? Nasıl yani? Sosa odaklanamadı. Sosa kaybedecek galiba. Ah be. Abiden iyi oynuyor ya. Excellent defense using the mortar. I mean, that's all I really have to say. Look at your face, bro demiş. Yeah, those mortars doing a great job of taking care of those Sparkies, and then, like you said, all I need to do now is just minor. Aa Kadir. Kadir'e bak ne yazmış. But we also talked about how, yes, you love to use the mortar on defense, but once it gets to that Evo portion, Surgical Goblin palyaço atmış. because it applies so much pressure and has so much health. We saw somehow that mortar at 1 HP after the fireball. Get that fire, I know. Well, let's actually take another look at it, right? This is exactly what you were saying, Juice. Hopping straight into it. Hog right at the bridge right away from Adrian. Birinci açılış. Kasıgası var ki bekliyor, evet. Sosa'cım çok temiz oyna. Çok sade. Düşün. Yenebilirsin. Ben Sosa'yı seviyorum. Sonuçta beraber yemek yedik. Ben niye yaşadığım bir şeyi 50 kez anlatıyorum bilmiyorum ama çok şey yaşadık yani. Sildi mi gönderiyi? Silmiş, tamam. Yarasalarla. Bu nasıl ya? Birinci normalde hızlı destelerde kullanılır. Birinciyi mega şövalye koydunuz ya, ağır destere koydunuz ya, ben ne diyeyim ya, inanılmaz. Bak. Ama döngü dışı bırakamazsın bu adamı. Mesela kasırga alsan atak yapmayacak ama kafes attı ya şimdi. Robin atak yapıyor. Ah, vurdurmazdı normalde. İyi bir noktaya atarsan birinci asla vurmuyor bu arada. Şimdi fişekçi durumunu kontrol edelim. Sosa fişekçi nasıl öldürebilir? Yani yıldırımla öldürmesi zor, çok pahalı oluyor. Çok pahalı bir takas oluyor. Evet, geçen sene Doom tazı binince oynamıştı. Depremle vuruyor şu an. Nasıl bir deste bu ya? Aslında arkada bir analiz durumu var arkadaşlar. Analizcileri genelde desteleri verir. Yine ana kule çekti. Hayalet vuruyor kuleye. And looks like one bat maybe got a bite in there early on. But that ghost splashing in the left hand side gets some solid damage over there as well. And like we talked about, the single elixir really going to dictate how much damage Adriel can get. And he's done quite well for himself here. Bayağı geride şu an. We'll see if he can continue to add to that over the next 47. Prince charging in, hitting that Goblin Brawler. Evil Fiker could get a lot of value here. Evrim fişekçi bayağı çalışır. Either lightning it or let it get value, and it's tough. And I was gonna say, with that Goblin Cage out of cycle, you imagine that Adriel Sosa ne yaptın Sosa? Sosa kulen gidiyor. And then this Evo'd Firecracker, maybe no, not gonna get any support there, but a couple hits in. 1173 as an E-Giant comes down at the bridge. E-Giant at the bridge, he does get a very nice lightning, stopping that Prince charge. He has to worry about the ghost on the left hand side, but he's got that Skelly surround. This is solid damage for Aslında eşleşme şeyde Sosa'da bayağı. Maybe seeing the first bit of light in his world finals on 1173 to 1478, feeling a lot closer now. Barbarian Barrel takes care of the Firecracker, preventing any damage, and the cage perfectly placed to stop any hog hits. Sometimes it only takes one play or two to feel like you're back in rhythm. And finally, for Sosa fans and Sosa himself, feels like he might be there. Adriel gonna have to feel a little bit nervous and maybe play a little bit better defense than we saw on that last E-Giant set. Evil Firecracker at the bridge, it's locked on damage. It's so much E-Giant getting taken care of by that Prince quite nicely as well. And no NATO there for the Hog. Bowler's already down. Double Bowlers are in, but Bowler is no longer behind an E-Giant. It is gonna, you know, I guess technically tank for this Phoenix egg. Atıcı. Get on top of that very easily, and it's an MK right on top of that egg. Adriel kaybetti. Ya bu kadar aslında iyi oynayıp da Sosa'nın kazanması biraz haksızlık oldu ya. Olsun ama. Eşleşme yapacak bir şey yok.